Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Merhaba arkadaşlar. Neslihan da bize biraz eşlik edecek bugün. Evet. Bugün şöyle süt kutuları biriktirdik. Bunlarla güzel bir proje deneyeceğiz. Kediler bu aralar sokakta çok üşüyorlar. Kış mevsimindeyiz. Havalar çok soğuk. Onlar için bir proje yapalım dedik. Sen Neslihan istersen bir say kaç tane şeyimiz var? Süt kabımız. 8, 10, Ben de bir yandan anlatayım. 24 tane. Oo, nasıl saydın? 4'er. Çarpma mı yaptın? Ay çarpma yapsaydım daha mantıklı olurdu da işte öyle yapayım. He, sen 4 mü saydın? 4, 8, he tamam, aferin. Seni denemek istemiştim. Bir mi sayacak diye denemek istemiştim. Her sırada 4 tane olduğu için 4, 8, 12 diye saymış. Tebrik ediyorum Neslihan. Şimdi sokakta bugün de biraz önce gördüm. Güzel bir kedi evi yapmışlar. Üstüne de not eklemişler. Sen görmedin Neslihan. Onu çektim ben. Onu da videoda göstereceğim. Üstüne de çok güzel bir not yazmışlar. Üstünde yazıyordu ki sayın görevli bu kedi evini lütfen alma. Kediler çok üşüyorlar diye yazmış. Üst tarafımızda park var. O parkta sık sık görüyorum kediler var. Kedilere mamalar koyuyorlar. Parka belediye kedi evleri yanmış. Bir lastikten, bir tane ahşaptan yanmış. Bizim patüsü görmüşsünüzdür belki videolarımızda. Arada bir evimize geliyor. Onu da geçenlerde gördüm. Çok tombiş ama çok tatlı. Geçenlerde gördüm, şeyin üstündeydi. Oradaki ahşap ev var ya parkta, onun üstündeydi. Su. Sen de videodan izlersin artık bizim videomuzdan. Şimdi arkadaşlar ne malzemeler kullanacağım? Şöyle strafor taban için. Sert strafor bu. Bu süt kutularını şöyle tuğlaya benzetebilirsiniz. Ben zaten tuğlaya benzettiğim için kullanmaya karar verdim. Bunları yapıştırmak için siyah silikon. Bu süt kutularını birbirine yapıştırırken kullanabiliriz. Bir de normal şöyle soğuk silikon var. Bu silikonu strafora yapıştırırken kullanacağım. En alt tabakada kullanacağım. Çünkü sıcak silikon straforu eritebilir. Yani ilk kez yapacağımız bir proje. Bütün projelerimizde olduğu gibi bu da ilk kez yapacağımız bir proje. Umarım güzel olur. Genelde bir tane yapıyoruz. Bir daha bir şey yapmıyoruz. Başlayalım bakalım. Süt kutularının içini çalkalamakta fayda var. Yani temiz olması, mikrop olmaması için. Bir de ağızlarını kapalı uygulayacağız. Çünkü ağzı kapalı olduğu için içindeki hava basıncından dolayı şekilde bozulma olmayacak. Ama ağzı açık olsa daha yumuşak olur ve ezilmeler yaşanabilir. Şurada farklı bir renk kutu kullandım anlamanız için. Şimdi birbirine geçmeli olması için ikinci katta şu şekilde yapıştırmayacağım. Şu şekilde yapıştıracağım.
Yani bu şekilde bir iki tuğla arasında bağlantı kullanmış olacağım. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Olacak. Şimdi şuradan giriş kapısı yapacağım. Ama burada bir tam kutu denk gelmiyor. O yüzden ne yaptım ben? Şu kutuyu bu hizadan kestim. Ve şu parçasını şöyle içine sokturuyorum. Yani daha kısa bir tuğla elde etmiş oldum. Gördüğünüz gibi. Onu da buraya monte edeceğim. Bu şekilde devam edeceğim. Bundan sonraki şöyle bütün olacak. Gerçi bu yükseklik yeter gibi geliyor. Evet, bu yükseklik yeter. Yüksek yanmanın pek bir anlamı yok. Çünkü ne kadar yüksek olursa içerisi o kadar soğuma ihtimali var. Kedi için şu yükseklik yeterli. Burada girip yatabilir. Bir de çatı kısmı olacak. Orası da biraz yüksek olacak zaten. Sıcak silikonla devam ediyorum arkadaşlar. Hem daha çabuk kuruyor. Evet arkadaşlar, çalışmamız oldukça güzel ilerliyor. Şöyle çevireyim. Arkadaşlar 2-3 saniye sonra devam edeceğim. Benim için bir gün sonra, sizin için 2-3 saniye sonra devam edeceğim. Malzeme alıp öyle devam etmem gerekiyor çatısı için. Arkadaşlar bir gün sonra devam edeceğim dedim ama aradan 4 gün geçmiş. Şöyle bir ürün buldum. Yani para vermeme de gerek olmadı. Bu koroplast diyorlar galiba. Tabelalarda falan da çok sıklıkla kullanılıyor. Bu da zaten bir yakınlarımızda bir yerde iş yeri kapanmış. Onun tabelasından bir parça. Yani herhangi bir ücret vermeme gerek olmadı. Atıl durumdaki bir üründü. İyi de oldu. Yani arasam böyle bir malzeme bulamazdım. Çatı için çok ideal bir malzeme. Bunu yapıştıracağım ve çok daha korunaklı olacak. Neslihan'la devam ederiz diye düşünmüştüm ama Neslihan şikayet olarak da algılayabilirsiniz isterseniz. Parkı tercih etti. Yani burada benimle videoda yer almak yerine parkta oynamayı tercih etti. Onu da artık size bırakıyorum değerlendirmeyi.
Arkadaşlar bu arada ağırlık olarak kullandığım ürünler şunlar. Değişik minyatür saksı çalışmaları denedim. Şurada bir insan yüzü şeklinde şekil verdim. Baskılar yapmaya çalıştım. Bunu geliştirmeye çalıştım. Yazı baskısı denemeleri yaptım. Şurada var. Görüyorsunuz. Şöyle bir model yaptım. Bunları bir e-ticaret platformunda mağaza açtım. Orada satabilir miyim diye bu ürünlerden denemeler yaptım. Bu konuda YouTube'da da gönderi kısmında anket yapmıştım. Mağazanın ismi ne olabilir şeklinde. Yani sizin ankete verdiğiniz cevaplar doğrultusunda bir isim verdim zaten. Ama ya şu anda fazla ürün yükleyemediğim için mağazaya şu an linkini vermiyorum. Onun için ayrı bir video yapacağım zaten. Biraz dijital ürün çalışmaları falan yaptım. Bu resimli saksıları da kişiselleştirilmiş ürün olarak sunmayı düşünüyordum. Ama nasıl bir teknik uygulayacağımı onu tam netleştiremedim henüz. Yani bu başka bir videonun konusu olacak zaten. Ama şimdiden hazır böyle ürünleri siz görmüşken ön bilgi vereyim dedim. Arkadaşlar bir su şişesini şöyle 3'e böldüm. Şöyle iç içe geçirerek yuvamıza ayak yapacağım. İç içe geçirerek hem küçültmüş oluyorum. Biraz daha ayak olarak ideal boyutlara getirmiş oluyorum. Hem de iç içe geçmeli olunca daha sağlam, tokoz gibi bir şey oluyor. Görüyorsunuz. Kolay kolay esnemez, bozulmaz. Bunlardan da 4 tane ayak yapacağım. Evet arkadaşlar, kedi evimiz şekillenmeye başladı. Şimdi bu adımda ne yapacağım? Şu geniş kalan, boş kalan bölgeler var. O bölgeleri yalıtım sağlaması için, rüzgar geçmemesi için tıkayacağım. Onu şu arka taraftan göstereyim. Daha belirgin delikler var. Mesela şuralardaki delikleri görüyorsunuz. Özellikle kapakların denk geldiği delikler. O delikler için şöyle peçete alıyorum. Peçete ile büyük deliği tıkıyorum. Tutkallı su yaptım şöyle. Tutkallı sudan dokunuşlar yapıyorum. Peçete zaten suyu çekecek. Kuruduğu zaman buraya yapışmış olacak. Aynı şekilde diğer deliklere de yapacağım aynı işlemi. Yani büyük delikleri tıkamam yeterli. Arkadaşlar, evimizin çatı kısmını daha temiz ve güzel görünmesi için siyahı boyamayı düşünüyorum. Kırmızıya da boyanabilir ama siyah zaten tabanda daha çoğunlukta olduğu için siyahı boyayacağım. Süt kutularını sprey boyayla boyamayı düşünüyordum öncesinde. Ama sprey boyayla boyarsam çok daha güzel olacak biliyorum. Ama ben özellikle geri dönüşüm malzemeler kullanarak yaptığım anlaşılsın diye süt kutularını bu şekilde süt kutusu görünümünde bırakmayı düşünüyorum. Bir taraftan da videonun ilk günkü çekimlerine, montajına başladım. O montaj esnasında fark ettim. Hani kutudan bir kedi evi görüntüsü vardı videonun başında. Onu Besmer okullarından bir öğrenci yapmış. Orada notta sonradan fark ettim. Montaj esnasında fark ettim. Besmer okulu öğrencisi olduğunu belirtiyor. Besmer'de rehabilitasyon ve özel eğitim merkez diye geçen bir okul. Yani oradaki okuyan çocuklar çok daha duyarlı olabiliyorlar bu tür konularda. Zaten o paylaşımından da anlaşılıyor bu.
izlerse buradan ona da selam gönderelim. Bugün tekrar gördüm. Aynı yaptığı yuva orada aynı şekilde duruyor. Şimdi arkadaşlar aklıma bir fikir daha geldi. Buna ben videoyu hazırladıktan sonra videonun QR kodunu çıkaracağım. Onu da sonrasında buraya bir yere yapıştıracağım. QR kodunu okutarak insanlar kolayca bu videomuza ulaşabilecekler. Bir de şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Yani parkta diyelim bir kişi gördü, kodu okuttu, sonra videomuzu izledi. O kişiye bir tane hediye verelim diye düşündüm. Hatta 2 kişiye verebiliriz hediye. Hediye olarak da şöyle sukulent saksılarım vardı. Epey oldu bunları yapalı. Bunlar böyle duruyor. 2 tane var. 2 kişiye hediye verebiliriz. Yani kendisini parkta gördüğünü, yuvamızı, bu sayede yuva aracılığıyla videomuza geldiğini yorumlarda belirtirse o kişiye yine parkta verebiliriz bu hediyeleri. Böyle bir şey aklıma geldi. Gerçi bu civarda oturanlar için bir avantaj sağlayacak. Yurt dışında çok sayıda izleyenimiz oluyor. Onların tabii bu hediyeye ulaşması biraz imkansız gibi bir şey olacak ama yine de böyle bir hediye vermek isteriz yani. Neslihan bugünkü çekimlerde gelmedi. Neslihan videoya gelmediyse o zaman biz videoyu Neslihan'a götürelim. Bunu da parka bırakacağım zaten. Oradaki diğer kedi evlerinin yanına bırakacağım. Hadi şimdi oraya gidelim bakalım. Bir elimde kamera, diğer elimde yuva. Öyle birazcık zor oldu ama yani Neslihan bu aşamada çok yardımcı olabilirdi. Evet arkadaşlar, parka geldik. Evet, Neslihan da orada. Neslihan. Evet, kedi evini getirdim. Sen videoya gelmedin ama videoyu sana getirdik. Merhaba Simla. Bunu şöyle ortaya koyalım dedim. Ortaya koy bence. Şimdi kayıtta mı bu? Kayıttayız, evet. Sakla beni. Merhaba, biz en iyi arkadaşız. Benim en iyi arkadaşım. Evet. Diğerlerinin yanında bu çok minik. Harbiden kayıtta. Biraz minik kaldı gerçekten. Sen şu köşe... Diğeri de şöyle. Bu da lastiklerden yapılmış bir kedi evi. Şöyle 2 katlı. Bizimki gerçekten çok küçük kaldı ya. Ama bence gayet güzel onlarınki. Değil mi? Bizimki de çok şık gözüküyor. Mesela bir kedi geliyor şu anda orada. Evet. Kucağına aldı 2'de 1. Aa, bunu çünkü aldı. Geldi. Bakalım ne yapacak? İlgisini çekti gibi. Mama. Ay, ilk defa videoya çıkıyormuş. Kanka babam hep diyorlar. Evet, içine girebilir. Evet, İsterse. Öğretmenim de İzmir Marşı'nı çalın. İzmir Marşı'nı hiç yanlış yapmayan çalarsan benim Instagram'a koyacağım. Durun bakayım, onun içine girecek mi? Aa, girdi. Evet. Belki onu sevecek. Hep onun içinde duracak. Ürkütmeyelim. Oraya alışsın. Olur mu? Sevdi burayı. Çok iyi oldu. Hadi bay bay yapalım kameraya. Gidişimizi çekin. Ama doğru değil. Kanka büyük selamlar. Ama o... Evet, videoyu böyle bitiriyorum.